Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yoğun istek üzerine yaptığım Bafra'nın meşhur nokul tarifini paylaşıyor olacağım. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz nokul tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak tarifimde kullandığım üzümleri güzelce ıslatıyorum. 2,5 su bardağı kuru üzümü güzelce kaynar suyla ıslattım. Nokulun hamurunu hazırlayana kadar üzümler de yumuşamış olacak. Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı ılık su, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket maya, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 adet yumurtanın sarısının bir tanesini dışına sürmek için kenara ayırıyorum. Diğerlerini yoğurma kabının içerisine boşaltıyorum. Daha sonra çırpıcı yardımıyla bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Tarifimde 5,5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml. Spatula ile biraz daha karıştırdıktan sonra unun bir kısmını da tekrar ekliyorum. İçerisindeki spatulayı çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. 2-3 dakika boyunca unumuzu yavaş yavaş ekleyerek elimizle yoğurmaya devam edeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hamurumuzun kıvamı oldukça güzel oldu. Çok fazla sert bir hamur yapmıyoruz. Hamurun üzerini kapatıyorum, 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Kuru üzümleri süzgeçten geçirdikten sonra bezin üzerine döküyorum. Üzümleri burada kuruluyorum. Üzümleri güzelce kuruladım ve fazla suyundan arındırdım. 2 su bardağı iri kıyılmış cevizi üzümlerin içerisine koyuyorum. 1 su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra iç harcını güzelce karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz iç harcını kenara alıyoruz. Arasını yağlamak için 100 gram tereyağını erittim. İçerisine yarım çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Güzelce karıştırıp kenara alıyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz güzel bir şekilde mayalandı. İlk olarak hamur kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Hamur tezgaha yapışmaması için tezgahın üzerine biraz un koyduktan sonra hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Bir taraftan rulo yapıyorum, aynı zamanda da hamuru toparlıyorum. Hamur kesme tartıyla hamuru 8 eşit parçaya kesiyorum. Parçaların hepsini beze haline getiriyorum.
Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 8 tane bezenin bir tanesini tezgahın üzerine alıyorum. Altına üstüne biraz un serpiştirdikten sonra elimle biraz genişletiyorum. Daha sonra oklava yardımıyla açabildiğim kadar ince olacak şekilde açıyorum. İsterseniz sizler bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Birinci bezimizi yeterince büyüklükte açtık. Fazla unundan arındırıyoruz ve kenara koyuyoruz. İkinci bezeyi de aynı şekilde açıyorum. İkinci bezeyi tezgahın üzerinden hiç almıyorum. Sadece fazla unundan arındırıyorum. Daha sonra tekrar tezgahın üzerine yerleştiriyorum. Üzerine birkaç kaşık tereyağı ve sıvı yağ karışımından koyuyorum. Fırça yardımıyla tereyağının ve sıvı yağının her tarafa gelmesini sağlıyorum. Daha sonra yufkanın içerisine hazırlamış olduğumuz ceviz, şeker ve kuru üzümü serpiştirerek koyuyorum. Bu aşamada iç malzemelerinin her tarafına gelmesine özen gösterin. Bu işlemi bitirdikten sonra ikinci yufkayı birincinin üzerine yerleştiriyorum. Çekiştirerek uçların aynı hizasına gelmesine özen gösteriyorum. İkinci yufkanın üzerine de tereyağı ve sıvı yağ karışımından sürüyorum. Daha sonra fırça yardımıyla her tarafına gelmesini sağlıyorum. Uç kısmından 4 parmak kalıncaya kadar iç harcından döküyorum. Bu kısım sardığımız zaman daha güzel yapışacak, bize daha kolaylık sağlayacak. İç harcını güzelce yaydıktan sonra uç kısmından başlayarak sıkı bir şekilde rulo yapıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Rulo yapmış olduğum nokulu hafifçe elimle çekiştiriyorum. Daha sonra 3 parmak aralıklarla kesiyorum. İsterseniz nokulunuzu bu şekilde kesebilirsiniz ya da verev olacak şekilde kesebilirsiniz. Kestiğim nokulları fırın tepsisine yerleştiriyorum. Yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağından ekliyorum. Güzelce çırptıktan sonra nokulların üzerine sürüyorum.
Bu arada fırınımızı da 170 derece alt üst ayara açtık. Nokullarımızı sıcak fırına koyacağız. Nokullarımız hazır. 40 dakika boyunca sıcak fırınımızda pişirdik. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Üstelik bu nokullar aylarca bozulmuyor. Soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu leziz nokul tarifini yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.